Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Üzerinde görmüş olduğunuz bu sevimli tatlı bluzu çalışacağız. Yazlık tiril tiril bir bluz. Benim çok içime sindi, çok beğendim. Yapımı da çok kolay ve duruşuna bakar mısınız? Gerçekten şahane durdu. İçine ben böyle kısa büstiyer giydim. Siz yazlık yerlerde dilediğiniz gibi bikini üzerine falan da giyebilirsiniz. Günlük hayatta daha direkt uzun bir straplez de giyebilirsiniz. O artık sizin tercihinize kalmış. Yapımı çok kolay. 1,5 yumak pamuklu ip kullandım. Elimde olan ipleri değerlendirdim. Videoda zaten bütün detayları mevcut. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Kendi bedenime nasıl uyarlarım sorusu bana çok geliyor. Şu kısımdan başladık. Bakın. Şu kısımdan başlayarak straplez şeklinde şu bölümü ördük. Şöyle yapacaksınız. Bunu çektiğiniz zincir olarak düşünün. Şu kısmınıza bakın şöyle ölçeceksiniz. Bakın şöyle ölçeceksiniz. Biraz böyle bol olacak. Evet, böyle biraz bol mesafe kalacak. Şöyle. Evet, bu sizin beden ölçünüz. Daha sonra modeli uyguladıkça bu bir tık daha daralıyor. Bundan sonra dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şu üstün yapımı da zaten çok basit. Dediğim gibi beden uyarlamasını anladıktan sonra gerisi çok kolay. Bu arada daha önce kanalıma abone olmadıysanız abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Keyifli seyirler. Evet, tığım 3 milim. Kullandığım ip Nako Kaliko ince. Bunu 2 kat olarak kullanacağım. Çok ince bir ip olduğu için. Şimdi hemen zincir çekerek başlıyoruz. Belli bir uzunlukta zincir çekeceğim. Sonra göğüs çevremden aşağıya doğru deneyeceğim. Bayağı bir dökümlü olması gerekiyor. Koltuk altı mesafesinde bayağı bir döküm var. Şöyle bir 2, 4, 5. Evet, toplamda 134 tane zincir çektim. Şöyle bakın, birleştirip göğüs üstüyle koltuk altının olduğu o düz mesafe, yani şu kolyelerin indiği mesafeye ayarladım. Hafif bol oldu. Şimdi şöyle uç kısmını düzeltiyorum. İlk başladığım zincire batıyorum. Evet, halkamı birleştirdikten sonra 1, 2, 3, 4 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Buraya bir tane V trabzan yapmış oldum. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. zincire giriyorum. Buraya 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. zincire giriyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ne yapmış olduk? Bir tane şu modelimizi kurduk. Bir de V trabzan. Aralarda her zaman 2 zincir çekiyoruz. Doluyoruz. 1, 2, 3. 4.'üne giriyoruz. Ve buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Arada bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Buraya yine 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. 1, 2, 3 tane boşluk atlıyorum. 4.'üne giriyorum. Buraya yine V trabzanımı yapıyorum. Trabzan yaptım. Arada bir zincir. Aynı noktaya tekrar girdim. Yine trabzanımı yaptım. Evet, şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Son trabzan grubumu yaptım. Arada bakın V trabzan var. Buraya başka model sığdıramayız. 1, 2, 3, 4, 5 tane arada zincir var. Bunun bir tanesi fazla. Onu daha sonra dikerek şu kısımdan araya kaydırırım. Şimdi ilk başladığım bakın V trabzanın tepesine giriyorum.
ilmeğimi kaydırıyorum. Ardından şöyle orta noktaya yine kaydırıyorum ilmeğimi. 1, 2, 3, 4 tane zincirle yukarı çıktım. Bakın modelimiz bu şekilde. Bütün halkanın etrafını döndük. Döne döne öreceğiz. Yani straptez gibi olacak aslında. Üstüne yaka detayını daha sonra yapacağız. Doluyorum, ortaya batıyorum. Yine buraya bir tane V trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum, geliyorum. Şuradaki bakın trabzan grubunun ortasındaki bir zincirli kısma giriyorum. Buraya şimdi 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Arada yine bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum. Yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Modelimiz bundan sonra böyle devam edecek. Arada 2 zincir doluyorum. Şuradaki V trabzan olan kısmın ortasına batıyorum. V'nin ortasına ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Yine aynı noktaya batıyorum ve ikili trabzan. Devam ediyorum. 2 tane zincir doluyorum. Şuradaki bir zincirli kısma giriyorum. Yine alttaki modelin aynısını yapıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Arada bir zincir. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Yine 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Evet anneciğim. Doluyorum. Şuradaki V trabzanın ortasına giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir doluyorum. Ortaya batıyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi bu şekilde modelimi belli bir uzunlukta öreceğim. Döne döne döne. Artık bundan sonra modelimizde yapılacak tek işlem şu kısım. Döne döne öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm sizinle paylaşacağım. Devam edeceğiz birlikte. Evet, şimdi ben modelimi belli bir uzunlukta ördüm. Şöyle görüyorsunuz. Çok güzel, çok zarif bir model oldu. Şöyle bakın. Ben şimdi ölçülerini de vereyim. Ördükten sonra bu beden kısmını straptez şeklinde, bakın straptez şeklinde ördüm. Biraz şöyle açıyı genişletelim. Evet. Bakın straptez şeklinde ördüm aşağıya doğru. Şimdi bunun ben ölçüsünü de vereyim. Üzerinden güzel buharlı ütüyle geçtim. Çok böyle boyutunda bir değişiklik olmadı. Onu söyleyeyim. Pamuklu iplerde çok esneme olmaz. Evet. Eni şöyle 44 santim oldu. Boyu da şu yelpazeleri üst üste getirelim. Evet, boyu da 21 santim oldu. Şimdi ben yaka detayına geçeceğim. Yakayı tamamladıktan sonra üzerime giyeceğim. Boyunu ona göre uzatabilirim veya da aynı da kalabilir. Şimdi yaka detayıyla devam ediyoruz. Yaka için elimde olan bu ince ip bittiği için bu normal yine pamuklu iplerimden bir tanesi, artık iplerden, onu kullanacağım. Yine bu da beyaz, hiçbir şey değişmeyecek. Şimdi hemen modelimi kuracağım. Modelimi nasıl kurdum onu anlatayım. Şöyle bakın, düz bir şekilde masaya koydum. Şu başlangıç ve bitiş kısmımız yanda kalsın, koltuk altında kalsın diye bunu kenara ayırdım. Bunu kenara ayırın ki. Yani aslında modelde çok bir farklılık yok ama bakın şurayla buranın duruşu bir tık farklı. O yüzden de burası koltuk altına gelsin dedim. Daha sonra da bakın 1, 2 tane sağda bıraktım. Şuradaki ilk V'ye 2 tane bıraktıktan sonra V'ye taktım. 1, 2, 3, 4 tane yelpaze ortada olacak. Bakın V'lerin de kenar noktalarından, zincirlerin sağından ve solundan birleştirdim. Yani şöyle 1, 2, 3, 4 tane yelpaze kalacak yaka için. Bir de kenarlarda V'ler kalacak. Bunu da santim olarak söyleyeyim hemen. Evet, yaka için şöyle 23 santimlik bir mesafe ayıracağız. Buradan önü yapacağız. Daha sonra da arkaya geçip aynı hizadan arkayı yapacağız. Şu kısımlarda koltuk altında kalacak. Şimdi hemen başlayalım. Evet, ipimi sabitledikten sonra şurada bakın. Buradaki V'nin şu kısmına batıyorum. V açıkta kalacak. İlmeğimi kaydırıyorum. Sabitliyorum. Ardından da şöyle altına batarak
1, 2 tane sık iğne yapıyorum 2 zincirlik kısma. Şu orta noktaya geldim, bakın. Bu kısma da bir tane sık iğne yapıyorum. Şu kısma geldim. Ay, burası başlangıç noktamızda 2 zincirlik değildi, pardon. O yüzden 3 tane yapacağız. 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Geliyorum. Orta noktaya giriyorum. 4. sık iğnemi yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3. Bakın 3 tane sık iğne dar oluyor. O yüzden de dönüyorum tekrar. Bu boşluklara, bu başlangıç noktamız zincir çektiğimiz yer olduğu için buraya 4 sık iğne yapacağım. Şu kısma bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Yelpazelerin birleşim noktasına bir sık iğne. Zincirli kısma 1, 2, 3, 4 sık iğne. V'nin birleşim noktasına bir sık iğne. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar aynı mantıkla devam ediyorum. Evet, bakın. Belirleyiciyi koyduğum yerden itibaren sık iğne yapmaya başladık. Diğer belirleyiciye kadar. Evet, diğer belirleyicinin olduğu noktaya geldik. Şurada başlarken 2 tane sık iğne yapmıştık. Burada da orantılı olsun diye başlangıç ipiyle birlikte 3 tane oluyor sık iğne. Buraya da aynı şekilde yapacağım. 1, 2, evet, 3 tane yaptım. Şimdi şuradan da bir kaymasın diye zincirin üstünden sabitleyelim. Şimdi dönüyorum. Buradaki yaptığım sık iğnelerin bir zincirle yukarı çıkıyorum. Her birine birer tane sık iğne yaparak üzerinden bir geçiyorum. Bakın, diğer sırada yaptığım sık iğnelerin her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Tamam. Evet. Şimdi arka yüzde de tamamen sık iğne Evet, ben Arya'nın bebeğiyim. Şimdi ön yüzde devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincirle yukarı çıktım. Doluyorum. Evet, bakın, bir tane sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum ve buraya ikili. Dinliyorum kızım. Trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Evet, dinliyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Dinliyorum kızım, söyle. Tamam, üzmüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Evet, bakın, bu şekilde bir zincir atla, bir sık iğne atla, pardon, bir sonrakine gir, ikili trabzan yap. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, sıramı tamamladım. 21 tane trabzanım var. Bakın, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane trabzanım var. Şurada bir tane de fazladan battım. Normalde 20 tane oluyordu. Bir tane de köşeye battım. 21 tane olsun istedim. Evet. Şimdi çeviriyoruz örgüyü. Bundan sonra sadece bu işleme devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Yine trabzanların tepesine batıyoruz. 2 seferde yukarı çıkıyoruz. Köşemiz bu şekilde yapılıyor. Arada bir zincir doluyoruz. Trabzanın tepesine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir doluyoruz. Trabzanın tam tepe noktasına batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bir zincir
doluyoruz. Trabzanın tepesine batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi modelimizi bu şekilde döne döne aynı mantıkla devam ettireceğiz. Daha sonra kaç sıra örülmesi gerekiyor onu sizlerle paylaşacağım. Bakın arada bir zincir doladım. İkili trabzan yaptım. Bu arada ip hiç fark etmedi. Bakar mısınız? Farklı ipler, yani şu noktadan sonra farklı ip kullandım ama hiç fark etmedi. O yüzden beden kısmını bir tık daha uzatabilirim. Bir bakalım, yakayı bitirelim de. Evet, yaka kısmı için 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Şimdi 6 sıra ördükten sonra örgünün ön yüzündeyim. Bulunduğum noktadan bakın bir tane zincir çekiyorum. Ve direkt dibine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluğa geliyorum, batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepesine geldim, battım. Bir sık iğne. Bir zincirli kısma geldim. Bir tane sık iğne. Trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne ile geçiyorum. Evet, bakın sıra sonundayım. En son trabzanın tepesine battım. Şimdi boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir de şu köşeye batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Ardından da sabitleyip kesiyorum. Evet, yakamızın bir tanesi bu şekilde hazır. Şimdi diğer tarafa aynı işlemi yapacağız. Evet, şimdi diğer taraf için şöyle bakın. Köşede V trabzan grubum var. Bunu şöyle ikiye katladım. Bakın burada bu çoklu trabzan grubum var. Arkaya da o denk geliyor. Buraya V trabzan, arkaya da V trabzan denk geliyor. Buraya bakın çoklu trabzan, arkaya da çoklu trabzan. Şurada bakın köşede V trabzan var. Arkada da V trabzan var. Burası başlangıç noktamız olduğu için bu noktaya hemen ayrıcımı takıyorum arka için. Geliyorum bu noktaya bakın. Köşede V trabzan grubum var. Burada bakın çoklu trabzan grubum var. Arkalı önü denk geliyor. Burada bakın V trabzan grubum var. Arkada da V trabzan grubum var. Yine çoklu trabzan, yine çoklu trabzan. Geldik V, arkada da V eşit olması açısından. Yine bu V'nin şu kısmına ayracımı takıyorum. Şimdi eşit oldu. Örgümü çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi şimdi yine şu noktalardan sık iğne yaparak diğer yönde yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız. Hiçbir fark yok. Bakın mesafeyi de aynı belirledim. 1, 2, 3, 4 tane bu çoklu trabzan grubundan var. Burada da aynıydı bakın. 1, 2, 3, 4. Şuradaki V'lerin bu noktasından bakın şu noktadan başlıyoruz. Buraya kadar sık iğne yapıyoruz. Ardından da modelimizi uyguluyoruz. Hemen burayı da göstereyim.
Evet, şimdi ben alt sıramı yaptım. Diğer yüzde yaptığım gibi, bu noktada yaptığım gibi üzerinden de sık iğneyle geçtim. Şimdi geldim sıra sonuna. Burası önemli bir ayrıntı. Şimdi şu detayların kenarları da dahil sık iğne geçeceğiz. Bulunduğum noktadan bir tane zincir çekiyorum. Köşeye batıyorum. 1, bakın. 2, şu trabzanların tam üst noktasına geliyorum, ara noktasına. 3 tane sık iğne yaptım. Bakın aralara 1, 2, trabzanların bakın yan kısımlarına 2 tane yaptım. Trabzanların şu birleşim noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Aralara 2, trabzanların birleşim noktasına 1. Evet, bu şekilde sık iğne yaparak ilerliyorum. Şimdi şu noktaya kadar aynı yapalım. Şu noktada yine göstereceğim. Evet, bakın söylediğim kısma kadar aynı şekilde geldim. Şimdi devam ediyoruz. Bakın şu köşedeyim. Sık iğne noktasına batıyorum. Yine sık iğnemi yapıyorum. Şu ara boşluğa batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bakın bu noktada şu doluyorum köşe inişinde. Direkt böyle içe doğru bir girinti olmasın diye. Batıyorum. Bakın 3 tane ilmeğim var. Üçünü aynı anda alıyorum. Burada ne yapmış olduk? Bir tane çapraz çakma trabzan yaptık, pardon. Aradan devam ediyorum. 1, 2 sık iğne. Bakın dönüşümüz muntazam oldu. Modelin üstüne geliyorum. 1 sık iğne. Boşluklara batıyorum. 1, 2, 3 sık iğne. Modelin üstüne geliyorum. 1 sık iğne. Boşluklara 1, 2, 3 sık iğne. Modelin üstüne 1 sık iğne. Devam ediyorum. Bu ara noktayı, koltuk altına denk gelen kısmı aynı şekilde sık iğnelerle geçiyorum. Böyle hem bir bütün oluyor hem de koltuk altı için bir girinti, sanki kesme yapmışız gibi bir görüntü veriyor. Evet, bakın bu şekilde koltuk altında topladı. Öyle sarkık durmayacak. 1, 2, 3 sık iğne. Modelin üzerine 1, 2, 3 sık iğne. Modelin üzerine 1. Şöyle geriden göstereyim. Bakın. Şimdi diğer yaka kesmesine yaklaştık. Yaka detayına kesmesi demeyelim daha doğrusu. Evet. Şimdi bakın şu noktada ne yapmıştık? Direkt batmamıştık. Doluyorum. Şu boşluğa giriyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte alarak geçiş yapıyorum. Buradaki sık iğnelerin üzerine geliyorum. 1. Trabzanların arasına giriyorum. 2. Bakın. Trabzanların ara noktasına 1. Boşluklara bu noktada 2. Trabzanların ara detayına 1. Boşluklara 2. Trabzanların ara detayına 1. Geldik köşe noktaya, bakın. Yine şöyle köşeye çıkıyorum. Şimdi buradan devam ediyorum yine. Her sık iğnenin tepesine birer defa batarak bakın ilerliyorum. Bakın şu noktadan başlamıştık, döndük. Bu noktaya geldik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Yine bu tepe noktaya kadar. Şu arayı da bir kez daha yine bakın. En üstte iki sefer sık iğne geçmiş olmamız lazım. Birini zaten model bittikten sonra geçtik. Birini de böyle dönerken geçiyoruz. Şimdi tamamen çevresini bu gösterdiğim gibi dönelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, başladığım noktaya geldim. İlmeğimi kaydırdım, sabitledim ve kesiyorum.
Evet, yaka detayını da bu şekilde hazırlamış olduk. Bakın şu köşelere sık iğne geçtikten sonra daha böyle bir içe doğru büzülme oldu ve koltuk altı için güzel bir duruş oldu. Normalde bu sık iğneler geçilmemiş olsaydı eğer daha yaygın bir görüntü olur. Orijinal modelde de öyleydi zaten. Birebir aynısını uyguladım. Evet, şimdi artık askı kısmıyla devam edebiliriz. Şuralara da ütü vuracağım. Tabii ki tekrar bir üzerinden geçeceğim. Daha güzel olacak. Askı için ipimi 2 kat yapacağım. Şöyle bakın 2 kat yapıyorum ipimi. Bulunduğum noktadan direkt kenardan değil de şöyle bir tık içeriden giriyorum. Şöyle 2 kat olan kısımdan ilmeğimi kaydırdım ve zincir çekiyorum. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 3-4 tane daha çekelim. 25, 26, 27. Evet, 28 tane zincirimi çektim. Hem önden askı yapacağız hem arkadan, aradakini omuzda bağlayacağız. O yüzden bu mesafe yeterli. Sadece tek askı olsaydı tabii ki bu yeterli olmazdı. O yüzden şimdi bu yeterli benim için. Şuradan da hemen bir kez daha ilmeğimi sabitliyorum ve kesiyorum. Bu kısımları da püskül yapacağım. Modelde öyle çünkü püskül yapılmış. Aynı şekilde şimdi 4 tane zincirimizi yapalım askı için. Diğerini bu kısma, diğerini de çeviriyoruz arka kısım, bakın şu kısımlara. Aynı şekilde bu şekilde askılarımızı yapalım. Daha sonra püsküllerle devam edeceğiz. Evet, şöyle 3 tane püskülünü ben yaptım. 4.'yü de baştan göstereceğim. Evet, 31 tane zincirimi çektim. Şimdi bir tane de sabitleme zinciri yapıyorum. Şöyle sıkıyorum. Şimdi şuradaki ipimi biraz uzun bırakıyorum. İyice sıkıyorum. Bakın gördüğünüz gibi iyice düğüm yaptım. Şimdi şöyle iplerimi sardım şu kalınlıkta, şu uzunlukta. Arasından böyle bağladım. Şimdi bağladığım detayı bunun arasından geçireceğim. Bakın şu noktanın en son sabitleme yerimden geçiriyorum. Daha sonra bir de burada bağlıyorum güzelce, sıkıca. 2 defa bağlayacağım. Püskülü buraya bu şekilde daha iyi sabitlemiş olacağız. 1, aynı noktaya tekrar bağlıyorum. 2. Evet, iyice düğüm yaptım. Sonra şöyle püskülümü düzeltiyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şu diğer bitişteki ipi de, iyice sıkıladığım ipi de püskülün arasına katıyorum. Daha sağlam olsun ve şu kısımlarda düğüm olmasın diye. Şimdi beyaz ipimden alıyorum biraz. Şöyle bir ip alıyorum. Yine 2'ye katlıyorum. Şu üst noktadan iki defa yine 1, aynı noktadan iyice sıkıca yapıyorum. Evet, düğümledim. Sonra bakın şöyle uzatıyorum. Şu mesafe yeterli benim için. Kesiyorum. Kestikten sonra bakın şöyle kalın bir görüntü var. Şöyle ince tarakla tarıyorum. Daha böyle püskül güzel dursun diye. Bu şekilde katlarını ayırıyorum ipleri.
Gördüğünüz gibi diğerlerini de aynı şekilde katlarına ayırdım. Şunu ayırmamışız, bunu da yapalım. Evet, askı detaylarımız da bu şekilde hazır. Bakın hem önden hem arkadan ne yaptık? Askıları yaptık. Şöyle omuzda bağlama detayı yapacağız. Bunlar çok yukarı geldiği için omuz için şu kısım yeterli. Siz yine kendi üzerinize ölçerek daha uzun da yapabilirsiniz. Ben böyle çok sarkık sarkık sevmediğim için çok uzun yapmadım. Evet, gördüğünüz gibi askı detayımız da hazır. Bu arada benim ipim yetmez diye şu kısmı sayalım bakalım kaç sıra yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra yapmıştım. Şöyle bakın biraz ipim arttı. O yüzden 1 ya da 2 sıra daha öreceğim. Şöyle yine aynı noktadan yapalım da bakın. Bu noktadan ipimi sabitleyeceğim. 19 ya da 20 sıra yapacağım. Ona net emin değilim kaç sıra yapacağıma. 1, 3. Yine aynı modelimi önce bir sıra yapayım. Yeterli olursa 19 sıra olacak. Arada 2 zincir. Bakın zaten modelin alt kısmına kapatma sık iğne falan yapmayacağız. Orijinalinde o şekildeydi. O yüzden de bir sıra daha veya 2 sıra veya istediğiniz uzunluğa göre artırabilirsiniz. Şimdi bakalım bir sıra geçeyim nasıl duracak. Ben de merak ediyorum. Ona göre ipim 2 veya 3 sırada olur zaten, ipim uzun. Evet, bu şekilde 1-2 sıra gideceğim. Daha sonra ne kadar ördüm yine santim ve sıra olarak da sizlerle paylaşacağım. Evet, üzerinde gördüğünüz gibi bluzum artık hazır. Bir de ütü geçtim ve bence çok güzel oldu. Benim çok içime sindi. Dediğiniz gibi rengarenk de yapabilirsiniz. Ben böyle beyaz çalıştım. Ben yazın en çok beyaz ve ekru renklerini seviyorum. Diğer renkler yani bana çok yazın sempatik gelmiyor. Sizler dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Bu arada şu askılarını ben bir tık daha uzattım. 45 zincir çektim ve 45 zincirden sonra kesme yaptım. Daha iyi oldu bence. Böyle daha uzun oldu. Daha güzel oldu. Evet, bu şekilde bluzumuz. Buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen beğenip takip etmeyi unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.